Elmalı kurabiye için 4 tane elma kullandım. İlk öncelikle elmaları soyup rendelemeye başlayalım. Biraz yapıyor. Elmaları rendeleyelim. Elmaları rendeledikten sonra pişirmeye geçeceğim. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Evet. Ocağa koyup pişirmeye geçiyorum. Evet. Rendelemiş olduğum elmaları pişirmeye bırakıyorum. Ocağın altını kısıyorum ve yavaş yavaş pişmesini sağlıyorum. Yaklaşık olarak elmalar 6 dakikada pişti. Ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Evet. Elmalı kurabiyenin hamuruna geçelim. 1 paket katı yağını koydum ve oda sıcaklığında erimesini sağladım. Şimdi içerisine diğer malzemeleri ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Bütün malzemeyi ilave ettikten sonra iyice bir karıştıralım. Evet. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra unu ilave etmeye geçiyorum. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru iyice yoğurup toparladım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olması yeterli olacak. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şimdi elmalı kurabiyeleri yapmaya başlayalım. İlk öncelikle yapmış olduğumuz hamuru tezgaha alalım. Hamuru toparladıktan sonra kenara alıyorum. Şimdi de soğumuş olan elmaların içerisine 1 tatlı kaşığı toz tarçın ilave edelim. İç malzemenin içerisine isterseniz ceviz, fındık kullanabilirsiniz. Ama ben bu elmalı kurabiyede sade olmasını tercih ettim. Bugün sizler için çeşit çeşit kurabiye hazırlayacağım. İlk öncelikle bir beze büyüklüğü kadar hamur alıyorum ve bir yağlı kağıdın arasına koyuyorum. Yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum ve merdanemi açıyorum. Hamuru açtıktan sonra şu şekilde şeritler kesiyorum. Şeritleri kestikten sonra her şeride çizik atıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğumuz elmalı malzemeden içerisine koyuyorum ve sarmaya başlıyorum. Bu şekilde elmalı kurabiyeleri hazırlayalım ilk öncelikle. İkinci şeklimiz için tekrar hamur alıyorum. Bir ceviz büyüklüğü kadar bezeler alalım. 6 tane bezeyi hazırladım. Bir bardak altına şeklini veriyorum. Bardakla şeklini verdikten sonra elimde tekrar birazcık içe doğru bastırıyorum. Elmalı malzemeyi içerisine koyacağım. Şimdi içerisine elmalı malzemeden koyalım. Evet. Onu yemeyeceğim. İkinci şeklimizi verdik. Bunları da tepsiye diziyorum. Üçüncü şeklimize geçelim. Tekrar bir beze büyüklüğü kadar hamur aldım. Beze yapıp toparladıktan sonra tekrar yağlı kağıdın içerisine koyuyorum. Ve hamuru açmaya başlıyorum. Bir yuvarlak şekil vermeye çalışıyorum. Evet. Bir yuvarlak açtıktan sonra 8 eşit parçaya böleceğim. İlk öncelikle 4'e bölüyorum. Daha sonra tekrar 4'e bölüyorum. Ve 8 tane parçayı kesmiş oluyorum bu şekilde. İçerisine elmalı malzemeden bol bir şekilde koyalım. Şu şekilde yukarıdan içeri doğru yavaş yavaş saralım. Bu şekilde sarıp hazırlayalım. Evet. Diğer şeklimize geçelim. İlk öncelikle ceviz büyüklüğü kadar bir hamur alıyorum. Elimle yavaş yavaş açıyorum. Daha sonra küçük küçük çizikler çiziyorum. İç malzemeden içerisine koyuyorum. Ve bu şekilde yukarıdan aşağı doğru kapatıyorum. Kapattıktan sonra şu şekilde içeri doğru büküyorum. Şeklini bu şekilde vermiş oluyorum. Gördüğünüz gibi 4 çeşit elmalı kurabiye hazır. Şimdi kurabiyeleri pişirmek için 200 derece fırında
kızarana kadar pişirelim. Oldukça lezzetli olan nefis elmalı kurabiyelerim hazır. İnanın ki arkadaşlar, güzel bir elmalı kurabiye tabii ki hamurundan kaynaklanıyor. Verdiğim ölçüleri birebir yaptığınızda siz de lezzetine doyamayacaksınız. İnanın ki hem şekline hem tadıyla hayran kalacağınız elmalı kurabiye tarifi. Verdiğim bu tarifi kesinlikle mutfağınızda, defterinizde not edeceğinize eminim. Şimdi son olarak piştikten sonra hafif soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpelim. Ben üzerine pembe pudra şekeri kullandım. Beyazını da kullanabilirsiniz. Lezzetine hayran kalacağınız elmalı kurabiyeler hazır. Sizlere bir de elmalı kurabiyenin ne kadar gevrek olduğunu yakından göstermek istiyorum. Elime verir vermez, bakın, kıyır kıyır, ağızda dağılan nefis bir elmalı kurabiye. Deneyecek olan bütün herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.